Ya aslında bu normalde bunların kapıları böyle yanda değil de şimdi girilebilsin diye yani yaparken Tepede mecbur. değil mi? Tepede. Tepede. Gireceğim. Girelim. Evet, ışık. Şey var. Ha, insanlar mı? Öbürlerine gideriz ya. Ev değiştiriyor. Ya ama şey enteresan. Mesela evler 80 yıl ömrü var şunun. Bizim betonlardan uzun. Bizim Türkiye'deki beton kalitesi 50 yıl sonra gidiyor ya. Bunların 80 yıl ev şey olunca da ömrü bitince de evi temizliyorlar, yıkıyorlar, yerine yenisini yapıyorlar. Girebilecek misin? Tabii şeyleri, ölüleri de evin içine gömüyorlar. Ya öyle de bir şunların orijinalleri, şu duvar betimlemelerinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve dünyanın en eski haritası da orada. Birkaç böyle değişik figür de var şunlar gibi. Şunlar ne ki ya? Ya bu şeyler, mezarlar şeyin içinde, evin içinde. İçeri gömüyorlar. Zenginlerin evinde daha çok mezar var. İşin enteresan kısmı. Ya adam mezarın üstünde yaşıyor. İşte normal kapı şurada aslında. Şu yukarıdan merdivenle aşağı iniliyor. Çıkalım. Pencere kavramı yok mu? Pencere yok. Işığı şöyle, pencereler var. Üstte küçük havalandırma ve ışık pencereleri var. Işığı oradan alıyorlar. Havalandırmayı da orada. Şeyler aynen böyle. Üst kamış var. Etrafta göl olunca yakında. Kamışı oradan alıyorlar. Yine ağaç var. Aynı bu şekil. Yani bugünkü kerpiçle aynı, bir tek şey farkı var. Bunlar en üst katmanda killi toprak kullanıyorlar. Daha iç katmanlarda kireçli toprak kullanıyorlar. Zaten şehrin bu kireç meselesi yüzünden terk edildiği düşünüyor. Çünkü yanmış kireci elde etmek için 700 dereceye çıkarmak gerekiyor kireci. Onda da şey oluyor. Odun yetmiyor. Odun bitince de bölgede burayı muhtemelen terk ediyorlar diye düşünülüyor. Ha, bütün şeyleri de yazmışlar buraya. Depo alanları olan küçük yanda bir bölüm vardı ya ilk girdiğimiz. Orası depo alanı gibi olmamız lazım. Buradan çıkan şeylerin orijinalleri, eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde hep. Bunlar replika büyük ihtimalle ya da yeni çıkanlar falan. Bayağı bir şey var. Obsidyen bıçaklar, kibele heykelleri, şu dışarıdaki kibelenin küçük heykelcikleri. İşte tuzluklar, muzluklar. Kullandığımız kıble lafı var ya. Kıbleden geldi. Değil mi? Zaten sadece bunlar da değil, Mezopotamya medeniyetlerinde de var bu kibele inancı, yani bolluk, bereket tanrısı meselesi. Kıble lafı Arapça değil yani. Şu resmin orijinali şeyde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'de şu duvar resmi. Yani buna yakın bir resim var orijinal.
Ziyaretçi defterine şey yazmak ister misin? Yani çok aramam şu an. Aa, bu ev iyiymiş. Evet, hepsinin mimarisi farklı. Ya genel çerçeve içinde farklı. Ya bu mesela orijinal kapısı duruyor bunun. Burada erzak bölümü var. O zamanki adı neymiş acaba buranın ya? Ha, onu bilmiyoruz. Ya zaten sadece çanak çömlekle, resimle anlıyoruz olan biteni. Şey de enteresan, yani az uz değil, 2000 sene burada yerleşim var. Yani bizim Hun devleti olmamız gibi bir şey. Gerçekten çok uzun bir süre. Neolitik çağ içinde. Şimdi doğuda ilk yerleşiliyor, Doğu Höyüğü'nde. Sonra Batı Höyüğü'nde de yerleşiliyor. O kadar uzun sürmüyor. Sonra çok yakına da Bizans bir ufak bir kasaba gibi bir yer kuruyor. Çok sonraki. Burası doğu mu batı mı? Burası Doğu. Doğu. Buraya rüzgar gülü konabilir. Ama sit alan olduğu için. Çöp. Ya buranın kazı başkanı şey bir abi. İnsan sevmiyor ya, burada ziyaretçinin işi yok olarak bakıyor olaya. Ziyaretçinin olması bile adamın istemediği bir şey yani. Seslendirmeyi sonra mı yapayım?
Yok içinden. Şimdi abur cubur konuşuyoruz. Onlardan mı? Onları keseriz gerekirse de kesmiyoruz. O işin şeyi oluyor. Eğlencesi. Buradaki en büyük bina bu. Şunlar da mezarlar. Evin içindeki. Bu kerpiç şekilleri bugünküne çok yakın ölçüleri. Enteresan bir şekilde yani coğrafyanın sürekliliği meselesi var ya. Mesela şu bölgedeki toprak aşırı kirli. Üst katmanlarda kirli kullanıyorlar ya geçirgenlik için. Buranın nüfusu en kalabalık döneminde 8.000 kişi. Yani gerçekten bir şehir Neolitik dönem için hele. Merhaba. Merhaba. Bu evlerin arasında küçük boşluklar var ya oralarda çöplük. Yani erzak yeri olmayan, depo olmayan bölümlerde çöplük. Kiler var. Biraz büyük olan yerler mesela şura gibi iyice küçük olan yerleri de çöplük olarak kullanıyorlar. Evler iç içe girmiş ya. Tabii ya onunla ilgili düşünülen şu, bunlar çok iyi akrabalardı, çok samimi bir topluluktu diye düşünüyor. Yani akrabalar yan yana iç içe oturuyorlardı gibisinde. Ha, şu da olabilir mesela şimdi bitişik nizam yapıyoruz ya ortak duvar olsun, ısı yalıtım olsun diye o da olabilir. Tabii evin sağlamlığını da arttırıyor. Tabii. Birbirlerine dayıyorlar. Bir din bilgisi var mı? Paganlar mı? Din bilgisi işte resimlerden anlaşılan şeyler var da Kibele var. En tanrı olarak, figür olarak o var. Kıble yani. Yalnız bunca senedir yapılan çalışma ve desteğe rağmen çok az bilgi var. Ama şimdi üzerindeki toprakla kerpici ayırmak çok zor. Yani üzerindeki de toprak aynı bu, o da buranın toprağı. İğneyle kuyu kazar gibi kazıyorlar ya. Gerçekten öyle. Bir işte bölgesel kireçliliği yüksek ak toprak kil var. Onun dışında hep bölgenin kendi toprağı olduğu için çok zor ayrımını yapmak ya. Şeyin bir yerde betimlemesini göremedim ya. O dünyanın en eski haritası dediğim harita da burada çıktı da onu göremedim bir yerlere koydularsa da. Bize gibi bir yer yok. Vardı canım. O ilk girdiğimiz yerde orada ama göremedim. boştu orası. Evet. Bir de şey adeti var ya bizde. Mesela öküzün kafatasını evin önüne asıyoruz. O adet bunlardan geçme bize. İlk bunlar yapıyor onu işte. Keçinin, koyunun neyse artık. Sığırı zaten ilk bunların evcilleştirildiği düşünülüyor. Kim ya? Genelde de şeyler. Tarım da yapıyorlar ama ilk
geldiklerinde, yerleştiklerinde buraya avcı toplayıcı tarzda bir hayatları var. Sonra tarım, sığır derken işte şehri kuruyorlar. İlk dünyanın şehrini. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.